Başka bir gün, başka bir Disney versiyonu. Fare Evi'nin animasyon kanonlarını canlı aksiyonda ya da Aslan Kral her neyse gerçekleştirme konusundaki 10 yıllık eğilimi, revize edilmesi gerekmeyen hikayeleri, revizyonizmleri ve karikatür zevklerini gerçekleştiren mülayim estetikleri nedeniyle eleştirilen mide bulandırıcı bir şekilde yorumlandı. Önceki filmlerin alışılmadık derecede gerçekçi bir modda. Küçük Deniz Kızı'ndaki çatlakları, şirketin önceki girişimlerinin çoğundan daha iyidir, çünkü değişikliklerin çoğu, 1989 animasyon orijinaline saygı ile gerçekçi deniz canlılarının ne olabileceği ve ne olması gerektiği arasında iyi bir denge kurar. Ancak, Ariel'in hikayesinin hangi bölümlerinin yeni ortam için değiştirileceğini seçmek söz konusu olduğunda, yeniden yapım hala yanlış parçaları vurguluyor ve sonuç olarak daha önce tempolu bir hikayeyi dolambaçlı bir yapımcı senaryo notları yığınına dönüştürüyor. Animasyon filminin ilk perdesinin çoğu az ya da çok bozulmadan korunur, bazı durumlarda orijinalin senaryosunun beat for beat çevirileri ve daha sonra keşfedilecek değişiklikler için kurulum parçaları eklenir. Ariel, insan dünyasının harikalarını hayal ederken, küçük koleksiyonu için küçük şeyler toplarken ve gördüğü ilk insan çocuktan sonra susarken, Kral Triton onu tehlikeli toprak sakinlerinden uzaklaştırmaya çalışır. Fakat deniz cadısı Ursula, sesi karşılığında Ariel'i karada yürüme şansı ile cezbedince, genç Merlady gerçek aşkın öpücüğünün peşinden gitme şansına karşı koyamaz. Halle Bailey, yapım aşamasında bir Broadway yıldızının coşkusuyla müzikal sayıları ortaya çıkarırken, naif, aşık bir gencin geniş gözlü masumiyetini çağrıştıran Ariel olarak hemen göze çarpıyor. Benzer şekilde, Howard King'in Prensi Eri'ye gezgin bir hayalperest olarak 1989 versiyonundan daha fazla boyut verilir, bu yüzden Bailey'nin sağlam bir romantik karşılığı olarak hizmet eder. Bununla birlikte, dökümün geri kalanı karışık bir torbadır. David Diggs, Sebastian ve birçok müzikal numarası için mükemmel bir seçimdir, ancak performans nihayetinde Samuel E. Wright'ın karaktere ikonik bakışının soluk bir taklidi gibi geliyor. Bardem'in Triton ve Jacob Tremblay'in pisi balığı, animasyonlu meslektaşlarında bulunan kişilikten büyük ölçüde yoksun hissederken, Okwafina'nın Scuttle versiyonu, Buddy Hackett'in saçmalıklarından biraz ilham alan bir ayrılmadır. Grubun en büyük sürprizi Melissa McCarthy. Ursula'yı oynamak için görünüşte sıkıcı bir seçim olan bu rol, Pat Carroll'un ünlü Drag İSH performansının diyet kola yorumunu yapmak olsa bile, biti olan kamp bağlılığıyla rolü yükseltiyor. Küçük Deniz Kızı, müzikal tiyatronun melodramından memnun olan Rob Marshall'ın, Disney'in Mary Poppins Returns and Into the Woods, yönettiği için Disney'in yeniden yaratılan çağdaşlarının çoğunda zaten bir ayağı var. Denizin altında, neyse ki, sözlerin gerçek yorumunu, gülümseyen herhangi bir balığın yapabileceğinden daha iyi merak uyandıran renkli, meçhul deniz canlıları lehine bırakıyor ve Marshall'ın, dünyanızın bir parçası, sahnelemesi, bu basit hikayenin temelini oluşturan büyük duygulara dokunuyor. Filmin arka yarısına, geri dönen besteci Alan Menken'in şarkı sözlerinde Lin-Manuel Miranda ile bir araya gelmesiyle ek şarkılar eklendi. Bu sonuçlar karışık ve Miranda'nın katkılarının hiçbiri merhum Büyük Howard Ashman'ın yazdıklarına bir mum tutmuyor. Prens Harry'i canlandıran müzikal sayı hoş karşılanabilir, ancak film müziğine unutulmaz bir katkı değildir ve Scuttle'ın rapi, The Scuttlebutt, hakkında ne kadar az şey söylenirse o kadar iyidir. Bu yeni şarkılar, yeniden yapılanmanın ek içeriğinin çoğu gibi, Ariel karada yolunu bulduğunda ortaya çıkma eğilimindedir, bunlar, animasyonlu versiyonun en hızlı tempolu ancak en zayıf kısımlarıydı. Bu nedenle, enerjiyi üçüncü perdeyi daha az aceleci hissettirmeye odaklamak mantıklıdır, ancak Marshall ve yazarlar David Magee ve hikayeye itibar eden John Deluca bu ahlakı savunulamaz bir uç noktaya taşıyor. Tuhaf bir değişiklik, Ariel'in gerçek aşkın öpücüğünü güvence altına alma hedefini sihirli bir şekilde hatırlayamaması etrafında dönüyor. Bu da çatışmaya hiçbir şey katmıyor ve aslında motivasyonlarını karıştırıyor. Prens Harry'in macera arzusunun, kraliçe annesinin merfolk korkusuna ve yabancı düşmanlığı eğilimine ve Triton ile Ursula arasında devam eden güç mücadelesine aykırı olduğu konusunda çok fazla hemming ve havlama var. Ancak bu politik entrikaların hiçbiri Ariel'in hikayesine, hatta Triton'un küçük kızının gitmesine izin vermeyi öğrenme yayına hizmet etmiyor. Toplamda, bu değişiklikler filmin animasyon versiyonundan yaklaşık 45 dakika daha uzun sürmesine katkıda bulunuyor ve ilk filmi bitiş çizgisine doğru yarışıyormuş gibi hissettiren şeyi gerçekten ele almadan neredeyse uzun süren sıkıntıdan başka bir şey eklemiyor. Küçük Deniz Kızı yeniden yapımı cazibesiz değil.
Fotogerçekçi bir mercekle nostaljiye aşırı pahalı bir haraç yerine bazen aşırı ayrıntılı bir sahne prodüksiyonu gibi hissedebilecek kadar göz kırpan yapaylığa izin veren renkli bir denizaltı macerası. Bu, tüm haklarıyla Halle Bailey için yıldız yapma sırası olmalıdır. Ancak bu, filmin kendi varlığı için sanatsal olarak geçerli bir neden bulamamasının üstesinden gelmez. En ikonik anları toptan ödünç alınır ve kopyalanır, Disney kasasından çıkan kapaklı VHS kasetlerini izleyen daha basit günleri hatırlatmaktan biraz daha fazlası olarak hizmet eder. Belki bu bazı insanlar için yeterlidir. Ama belki de Ariel gibi daha fazlasını istemeliyiz.